Ama tanının doğru yazılması önemli bence de. Evet. Erken başlamak çok önemli. Evet hocam, o noktaya gelecektim. Erken tanımlamadan sürekli bahsediyoruz. Yani erken tanımlama çok önemli. Neden çok önemli? Ve en erken, yani kaç yaşta Kadriye Hanım, o kadar önemli ki erken yaşlar. Yani bütün hastalıklarda erken tanı çok önemli biliyorsunuz. Hayat kurtarır. Otizmde de öyle. Biz yalvarıyoruz. Ne olur özellikle 7 yaşına, 7 yaşına kadar. Erken 7 yaşına kadar yoğun eğitimin takım özellikleri var. Onlara geleceğiz belki. Erken eğitim çok önemli. Çünkü erken yaşlarda beyin çok esnek. Öğrenmeleri daha hızlı. Yaş ilerledikçe öğrenme devam ediyor ancak öğrenme hızı düşüyor. Evet. Ciddi düşüyor. Bizler için de öyle değil mi? Mesela ben yeni okuduğum bir şeyde, bir kitapta hatırlamak istediğim yerler var. Unutmuşum. Açık tekrar bakmak zorunda hissediyorum kendimi. Ama erken yaşlarda öyle değil. İnsanlar öğrendiği bilgiyi uzun süre sürdürüyorlar. Özellikle kullanırlarsa ve daha çok şey öğrenebiliyorsunuz. Daha hızlı öğrenebiliyorsunuz. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Benim söylediğim bir şey değil. Dolayısıyla erken yaşlar çok önemli. Çünkü erken yaşlarda çocuğu okula, genel eğitim okuluna hazırlayacaksınız. Yani genel eğitim okuluna kadar bu fark edilmedi. Orada sorunlar çıktı. Genel eğitim sınıfından çocuğu alıp eğitmeye çalışmak size çok zaman kaybettiriyor. Ama henüz daha okul çağı gelmeden işte fark eder ve çocuğu bir okul eğitimine hazırlarsanız ki bu mümkün, o zaman zamanında çocuk diğer akranlarıyla beraber bir okul eğitimine başlayabiliyor. Bir özel eğitimde okul eğitimine geçişi çok kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Daha hızlı oluyor. O yüzden okul önemli. Okula gitmesini istiyorsanız kaynaştırma eğitimi, bütünleştirme eğitimi, kapsayıcı eğitim, her ne derseniz deyin, bu tür bir normal akranlarına gittiği bir eğitim programına gitsin istiyorsanız buna erken yaşlarda başlamanız lazım. Kritik süreçleri kaçırmamak. Çünkü kariyer bu bir gecede halledebileceğiniz bir sorun değil. Günlerce, aylarca, birkaç yıl, zaten 2 yıl ya da 3 yıl yoğun şekilde bu birebir eğitim verdiniz, çocuk hala zorlanıyorsa bu şu anlama geliyor, genel eğitim programından yararlanamayabilir. Özel eğitim programına devam etsin anlamına gelebilir. Ama bunu erken yaşta görmeniz lazım. Çünkü sonra okul başlayacak. Okul başlamadan, değil mi? Tabii. Nasrettin Hoca'nın var ya, testi kırılmadan diyor ki çocuğu tembihleyeceksin. Yol haritasında küçük yaşta, çok erken yaşta tanı alındığı zaman çok rahatlıkla o çocuğun yol haritası da belirlenebiliyor aslında hocam. Aynen böyle. Ama siz bunu geç yaparsanız zaten bir okul programına başlamış oluyor. Orada çıkacak sorunları çözmek gerçekten zor oluyor. Çünkü çocuğun öğrenme hızı yavaşlamış, davranışsal sorunları gelişmiş davranış sorunlarıyla mücadele etmekten akademik bir program sunamıyorsunuz çocuğa. Değil mi? Tabii. Yani kriz geçirerek isteklerini dile getirebiliyor, stereotipik hareketleri artmış, rahatsız edici davranışlar çoğalmış bir çocuğa ne yapıyorsunuz? Akademik bir program sunamıyorsunuz okul çağında başlarsanız. Daha çok davranış sorunlarıyla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Onları azaltmaya çalışıyorsunuz. Oysa otizm yaygın gelişimsel bir prosedür. Bunun anlamı nedir? Her alanda çocuğun gelişimini etkileyen bir sorun söz konusu. İşte o yüzden her alanda çocuğun gelişimini destekleyecek bir program ortaya koyabilmek önemli. Ama davranış sorunları çok artmış bir çocukta ne yapıyoruz? Zaten seanslı geliyorsa o seans boyunca o ağlamaları azaltmak, o öfke krizlerini kontrol etmek için dersiniz geçiyor. Yani diğer akademik ve sosyal bir program uygulamaya vaktiniz olmuyor. O yüzden erken müdahale önemli. Bu davranış sorunlarının gelişimini engellemek için önemli. Çocuğu okul programına hazırlamak önemli. Çünkü %50'si bakın, yaklaşık %50'si erken başlandığında ve yoğun eğitim aldığında tabii ki ABA temel bir eğitim aldığında, onu altını çizmek isterim. 2 ya da 3 yıl içinde normal bir okula gidebilir düzeye gelebilir. Hepsi değil ama %50'si. Yani biz çünkü beyninden otizmi çıkarmaya çalışmıyoruz çocuğu. Otizmin neden olduğu davranış sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bunları çözebileceğimiz etkili metotlar var. Bilimsel olarak kanıtlanmış, etkili olduğu kanıtlanmış metotlar var. Bu metotları uygulayarak otizmin neden olduğu davranış aşırılıklarını düzeltmeye çalışıyoruz. Ve otizmin neden olduğu beceri eksikliklerini düzeltmeye çalışıyoruz. Bunları düzeltebileceğimiz etkili bilimsel yöntemler var. Bunları uygulayarak. Bunun sonunda hala burada otizm var mı? Bilemiyoruz. Ama
Ama çocuk bizim gibi davranabiliyor. Hayatın içine bizim gibi yerini alabiliyor. Açık beynine bakmıyoruz. Davranışlarına bakıyoruz. Becerilerine bakıyoruz. Dolayısıyla eğer bunları da belirli bir seviyeye kadar geliştirebildiyse ne mutlu bize. O çocuğu hayata katmışızdır. O çocuğu iyileştirmişizdir. Çok güzel. Hala burada otizm olup olmadığını bilmiyoruz. Biz otizm ile birlikte daha iyi bir hayat sürebilmesini sağlıyoruz. Ya bu da yanlış bir kanı. Sanki o gün hani buradan bir şey yaptım. Hayır. Bununla beraber daha iyi yaşayabilir. Daha iyi bir yaşam sürebilir hale getirmeye çalışıyoruz çocuğu eğitimde.